013 014 015. Ne oluyor? Arkadaşlar 18 saniyedir kayıttayız. Bunu asacak bir yer bulamadım. Takacağım bana. Düşmesin orada. Düşeceğini sanma. Tamam. Ayşe, bu araba gayet geniş bir araba ve kullanışlı bir araba. Şu ekranda short word, o şey yönmüş. Ben S'i görünce direkt sport modunda mı ilerliyoruz dedim ya. Yok, eko modu. Ya bir de sana şeyi soracağım. Bu arabayı gazdan ayağını çektiğinde böyle şarj ediyor bunlar. Evet. Bunun ayarı var mı? Tabii var. Şu kulakçıklar var ya, normalde vites ayarı yaptığımız kulakçıklar, bunda level 1, level 2, level 3 diye frenin sertlik ayarını belirliyor. Saldıktan sonra. Evet, yani sen gazdan ayağını çektiğinde normal vitesli arabalarda boşa alma dediğimiz olay, bunda ayağını gazdan çektikten sonra belirli bir frenleme ayarı var. O ayar da seni tekrardan sana enerji kazandırıyor. Aynen. Elektrik tüketimini artırıyor. Bunun ayarı var yani. Evet. Mesela sol ekranda şu an 129 kilometre yazan kısımda yukarıya doğru ilerlediğinde harcadığı elektrik kütlesini gösteriyor. Aşağı doğru ilerlediğinde kazandığı elektrik kütlesini gösteriyor. Yapma ya. Yapma ya. Ha? Maşallah. Bazen gözüm oraya çok takılıyor. Şöyle hadi kazanayım ya. Bayır aşağı inerken ya da uzun bir yolda artık kırmızı ışığı gördüysem ayağımı gazdan çekiyorum ve yavaş yavaş hem enerji kütle artımım başlıyor. Ben bu yoldan gitmek istemiyorum. Gerçekten çok kötü. Bugün videoya geç mi kaldın? Ne diyordun sen? Çıkmadan bir şey diyordun. Arkadaşlar bugün video çekmeye geç kalacağız. Mert saçını yapamadı. Acaba ben mi? Ben. Bugün de böyle bir model olsun istedik. Tamam. Bu kısmı bana atarsan çok sevinirim arkadaşlar. Sadece burasına mı? Evet. Şimdi evet, anlatmaya devam ediyoruz. Bu ayar var. Bu ayar diğer elektrikli arabalarda da gördüğüm için benim için önemli olan bir ayardı bu. Tesla'da da varmış bu ayar. Baştan bilmiyorduk. Saçma sapan duruyordu. En ağırındaymış. Öğrenmiş olduk. Bu arabada da bir tane özellik vardı ya ekstra. Çok güzel olan bir özellik vardı. Neydi o? Şimdi hemen onu söyleyeyim. Araba zaten güvenlik önlemleri aşırı üst seviyede tutulmuş bir araba. Park sensörü, işte hız sensörü, şehir içinde işte 50'yi geçtiğinde hemen ötüyor. Yorgunluğunu Tam da yerine denk geldi arkadaşlar, evet, gördünüz mü? Yorgunluğunu algıladığında işte kahve uyarısı veriyor vesaire. Ama benim en çok şaşırdığım şey şu. Ne? Kapıyı açacağın zaman normalde diğer arabalarda şerit yol halindeyken sensörler yanar dikiz aynalarında, işte araç geliyor geçme diye uyarır, hem sesli olarak hem de yanar. Bunda da o var. Ancak buna artı olarak kapıyı açmaya kalktığında kapıyı açtırtmıyor sana. Eğer bir motorlu geliyorsa ya da bir yaya, bir araç yaklaşıyorsa arabayı kapattığında dahi sana kapıyı açmana izin vermiyor. Çünkü diyor ki geliyor, uyarı veriyor. Hani çok iyi bir özellik şey değil mi ya? Evet. Yani sağlık ve insan sağlığı açısından, can ya evet, güvenliği mesela açısından. ya hepimiz yaşamışızdır trafikte. Mesela aniden duruyoruz bir yerde, acele bir işimiz oluyor, bir şey almak istiyoruz. Kapıyı açmaya kalktığımızda hop, bir araç ya da bir motor. Ben küçükken bisikletle çarptım Salapazarı'nın önünde. Adam çarşı camiinden çıkmış namazı kılıp benim yanımdan ediyordu. Bir açtı kapıyı, çat, ben bisikletle. Erman arkadaşımızın da böyle duran arabaya çarpmışlığı var, biliyor musun? Çok küçükken. Konu Erman Lisede, olunca. ortaokuldayken. Konu Erman olunca. Onun da burada kulaklarını çınlatalım. Onun haricinde güvenlik önlemlerini anlatırken hazır şeyi de söyleyeyim. Arkadan bir araç yaklaştı. Ayşe'cim, bunu şu an kapatabilir miyiz? Tabii kapatabiliriz sürüş yardımından. Sürüş yardımına giriyoruz. Burada bütün güvenlik önlemlerimizi, sadece uyarı ya da kendini kontrol edebiliyor. Araç kendi de güvenlik önlemi alabiliyor. Sesli uyarıyla da ayarlayabiliyorsun. İster sesli uyarı yap, ister aracın kendini durdurmasını. Mesela araç hız kontrol, hız sınır uyarısı. Ya bunu şimdilik kapatabilir miyiz bu yolda? Tabii. Çünkü bu yolun tam tabelaları tam olmadığı için arabada araba aklı. Uyarı sesini de kapattım. Geri çıkıyoruz. Sadece uyarı sesini kapatsan ne olur, ben hissiyatı tamam, yaşasın. Şey yaptım, kapattım. Mesela kör nokta çarpışma önleme. Evet. Geldiğinde kendi önlemini alıyor. Senin de bunun kör nokta aynalardaymış, evet. Artık bazı arabaların burada oluyor. Formentorların falan. Bak şimdi bunun şerit takibini gerçekten çok merak ediyorum. Ve şu an deneyeceğim. Çok döndürüyor mu? Bak ama bunun şerit takibi güzel.
Çok güzel. Bir de şöyle Bazı arabalar- yapabiliyorsun. Orta şeritten ayrılma var. Bir kez daha tuşa bastığında Hangine? şuna orta şeritten ayrılmayı açıyorsun. Şöyle yarı otonom sürüş diyorlar buna. Daha önce bazı şeyler görmüştüm. Direksiyonu tutmadığında araç tabii ki uyarı veriyor, iki elle Evet. tut diye, ama şuraya bir şişe sıkıştırıyorlar. Yarı otonomu açıyorlar. Ama yani o çok güvenliksiz Evet, bir şey. sağlıklı değil yani, Aa. kesinlikle demem. Ama araç senin bir elinle... Sakın denemeyin. Ayşe'yi dinlemeyin. Burada Ayşe'yi dinlemeyin. dinleyin. Bu kadar güvenli araç alıp güvensiz nasıl kullanabileceğinizi anlatan da Tabii biri. arabanın yarısı çelik miydi? Neydi bu? Ha, tabii %80 çelik gövde. Ondan kaynaklı şişeyi sıkıştırabilirsiniz Güveniyoruz. gibi düşünceler aklınıza gelmesin. Evet arkadaşlar, gelmesin buraya şey yapalım, Yalnız geçelim. bu direkt baba seviyorum ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Daha önce kullandığım araçlarda şerit takipte şöyle bir şey vardı. Dızt. Yani seni sert bir şekilde Evet, atıyordu. lap diye şeridin Evet, içine. pimpon topu gibi seni böyle bir tık ilerletiyordu. Bunda o yok. Bu seni çok yumuşak bir şekilde raya alıyor. Virajda bile olsan bunu çok güzel yapıyor. Arkadaşlar Ayşe 10 tane araba değiştirdi ondan dolayı bu kadar. Diğer araçlar derken gerçekten kullandı bu. Evet. Palio'sundan Tucson'una Mercedes, Kia, i20. hepsi var. Segmentlerin hepsi var. Her Elektriklideyiz. Önümüzdekine nasip artık bakacağız bakalım. Benzin, dizel, bu sefer de elektrikli Cereyanlı. deneyimliyoruz. Cereyanlı. Ya benim kendi düşüncem olarak söyleyeyim. Elektrikli araçtan şu ana kadar çok memnunum. Ama herkesin aklındaki asıl soru menzil. Evet ya, en büyük, en önemlisi gerçekten menzil. Şöyle herkesten ben şeyi duyuyorum. 1000 kilometreye çıkabilecek bir menzilli araç olursa direkt alacağım. Evet, herkes bu şekilde söylüyor. Bence bu çok yakında çıkar bu arada. Yani çok iyi. Olur diyorsun yani. Evet, yani elektrik 1000 şeyine kilometre bütün diyorsun. firmalar girdi neredeyse. Artık elektrikli araba üretmeyen marka yok. Elektrikli araba Her okey. modeline de taşıyorlar neredeyse artık. Bu kaç kilometre gidiyor? En önemlilerinden bir tanesi soru. Hemen onu söyleyeyim. Fabrika verileri şehir içi karma menzili 635 kilometre olarak söylüyor. Lakin... ne oldu? Yok devam. Ha, tamam. Evet 630. 635 kilometre olarak söylüyor. Ancak fabrikadan arabayı, ya firmadan arabayı teslim aldığınızda ekranda yazan 457 kilometre. Ne diyorsun ya? 500 Evet. demiyor. 500 de değil, 457 kilometre. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hava şartları soğukta. tabii yazın, klima bunlar hepsi açık şey etkili. ya, araba sonuçta bütün her şeyini elektrikle yönetiyor. Ve uzun yola çıktığınızda, uzun yoldayken ister istemez 110, 120 arttırıyorsun. Ben şöyle test ettim. 130 kilometrelik aracı ilk aldığımda 130 kilometreydi evime varış sürem. 130 kilometrede 150 kilometre bir şarj harcadım. Klima açık değildi ve Tek miydin? 120'yi geçmedim. Araçta tektim. Tamam bu da çok değişkenlik gösteriyor. Ama şöyle bazı köylerden geçtim vesaire. Tabii ki oralarda 30'la 40'la 50 ile gittiğimiz yerler oldu. Agresyonuna çok bağlı. Aracı kullanış şeklin senin kilometreyi kontrol ediş şeklinle birebir. Yani sen sürekli 150, 160, 170 veya sürekli ani frenler, ani gazlamalar yapıyorsan tabii ki de araç tüketimini arttırıyor. Ben daha sakin, daha keyifli bir kullanıcı olduğum için şöyle söyleyeyim. Şehir içinde işten eve gidiyorum, tekrardan geliyorum, %1 şarj yiyorum. Ne diyorsun ya? %1 şarj. Peki bunda da aküyü şarj etmeden önce aküleri ısıtma gibi bir özellik mevcut mu? Tesla'da olduğu gibi. Isı pompası olayını mı diyorsun? Evet. Şimdi TOG'da yok. Şöyle ısı pompası olayı bayağı bir karışıklıklar çıktı. Bununla ilgili bayağı davalar açıldı, olaylar oldu. Webstone diye bir kaloriferli ısı pompası var. Yani sade bir ısı pompası değil, kaloriferli bir ısı pompası. Ama -40 ile +90'a kadar bu seni koruyor aracı. Zaten böyle olmasa 10 yıl garanti. Batarya lityum ve titanyum bir batarya. 10 yıl garanti veriyor. 1 milyon da kilometre garantisi Peki bu veriyor. yeni mi çıktı? Kullanılmıyor mu diğer arabalarda acaba? Bunda var mı o? Bunda o var. Bunda Webstone kaloriferli ısı pompası var. Yaz kenara. Ve Bu bilgileri başka bir yerde bulamazsın. çok araştırdım. Böyle. Yani almadan önce gerçekten çok araştırdım. Bütün elektrikli arabaları araştırdım. Çok kafamın karıştığı noktalar oldu. Neyi seçeceğimi bilemedim. Yani son 3 marka arasında kaldım. Mesela Markaları söyleyebilir miyim?
söyleyebiliyorsun? Şöyle Tesla, BYD ve Torres arasında kaldım. Yani Sanyong arasında kaldım. Üçünün arasında hangisini? Ya üçünün de dış görünümü güzel. Üçünün de menzil olarak birbirine yakın menzildeler. BYD, Sanyong, Tesla. Tesla. Şimdi Tesla Jeep kategorisine bence girmiyor. Bence de girmiyor yani. O Ama şey vermiyor görüntü sana. olarak soracak olursam BYD benim çok hoşuma gidiyor ama bu arabanın kasası bambaşka bir şey. Ya şu kaputun üstündeki çıkıntı ve kıvrımlar beni bitiriyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bence bu çok güzel duruyor ama marka olarak dersen kesinlikle Tesla, BYD'yi de Ya kesinlikle zaten, yabana evet, atamayız. Tesla'yı Efsane bir araba. Tesla'yı yazılım olarak hiç kimse geçemez. Doğru. Tesla gerçekten yazılım olarak çok özverili. Ancak yani Tesla'ya bindiğinde bunda aldığın güvenliği, konforu ya da o basıksın yani. Bunda Düğme gayet yok. heybetli ve havadasın. Düğme yok, düğme. 3 tane düğme var. Kapıyı da buradan açıyorsun böyle. Bir kol yok babacığım. Aslında o kadınlar için çok güzel bir şey. Yani çok benim için temiz görüntü çok hoşuma giden bir şey. Ama bu Tesla'da kadar ben en çok onu sadelik. seviyorum. Her şeyi bir ekranda. Bir şeyin içine binip gidiyorsun ama araba hissi yok ki Tesla'da. Evet. Sadelikten Sanki artık bir böyle. oyuncağın içindesin, Evet. bir süre deneyimliyorsun gibi. İşte onu. biz hafta sonları maça gidiyoruz geliyoruz. Neyle? Bir şeyle gidip geliyoruz Geliyoruz. ama neyle gidip geliyoruz. Bak bu onu hissettiriyor. Tok hissettiriyor. Hissettiren birçok araba var. Ben burasını çok seviyorum. Arabanın doğasına falan geldik gibi bir şey. Buradan izlemek çok güzel. Araba da izlesin biraz. Ya bu arabanın görüntüsü yani öyle bir heybetli ki Land Cruiser'ı hatırlatıyor bana. Lexus denilen bir araba markası var. Çok evet. güzel. Onu hatırlatıyor. Hani heybeti çok güzel ve ben bunların tam elektriklisinin çıkacağını çok fazla bilmiyordum. Senin aldığını duyunca çok merak ediyordum. Ama gerçekten elektriklisi bu zamana kadar binliklerin içinde sen bir karar ver diyorsan bana ben çok hoşuma gitti. Vallahi bak. Fiyat olarak da çok iyi. Bu fiyata TOG var. Tesla'nın 4x2'si standart modeli var. Bu var. Yani bilmiyorum da. Valla benim de tercihim bu olurdu herhalde ya. Yani bak burada gerçekten sırf şu an bu arabayı anlatıyoruz diye gerçekten değil. Hani ben beğendim, bilmiyorum siz nasıl beğenirsiniz? Ya şimdi BYD de çok gösterişli bir araba ama BYD'nin mesela iç tasarımı benim o kadar hoşuma gitmedi. Dış güzel, dış arkası güzel değil. Arkadan sedan bir arabaya benziyor. Yani SUV vibe'ı hiç vermiyor BYD'ler. Sen su istedin. Ben evet SUV istedim. Ya Neden? şimdi şöyle, Tucson'dan kaynaklı mı? Yani Tucson'da tabii bir alıştık. Ya yüksek SUV arabaya bindikten sonra bir daha evet, istiyorsun yüksek işte. arabaya bindikten sonra ya mesela ben Mercedes aracımı da çok seviyordum. Çok konforluydu. Beni yolculukta hiç yormuyordu. Ama SUV'a alıştıktan sonra alçakta gitmek insana garip geliyor. Yani Bu bir konfor daha başka. ya SUV ister istemez daha da güvenli geliyor. Şimdi Evet. 2 kere kazaya karışmış, perte karışmış biri olarak SUV kesinlikle. Geçmiş olsun. Allah bir daha Sağ kesinlikle ol, göstermesin teşekkür ederim. inşallah. Teşekkür ederim. Anlayalım. SUV daha güvenli geliyor. Ve bizim araca bakarken yani elektrikli bir araca bakarken menzilden sonra ilk baktığımız şey güvenlikti. Evet. Güvenlik. Yani bir kaza Allah korusun kimseye yaşatmasın tabii ki de ama Tabii yani ki de. illaki günümüz çağında herkes araca biniyor. Olabilitesi yüksek bir ihtimal kaza. Kesinlikle. O yüzden hep daha güvenlikli bir şey istedik. Bunlar Kaput- ışıklar mı? Yanıyor mu bunlar? Evet, açılışta bunlar müzikli bir şekilde yanıyor. Kapanışta da müzikli bir şekilde kapanış yapıyor. Ne diyorsun ya? Evet, deneyebiliriz. Tekel bayisinden şey Çok alırken belli olursun. hayır öyle bir şey duymuştum da hani nasıl bir müzik? Ya bildiğin Dışarı mı veriyor içine mi? Dışarıya veriyor. Ne diyorsun ya? Dışarıya aynen Ben öyle. bunu şu an hemen burada denemek Hemen istiyorum. deneyelim. bir Hemen dakika. deneyelim. Müziği nereden veriyor? Bu kapanış. Şimdi açılışı gösteriyorum. Arkadaşlar Windows 98'den sonra açılan bir şeyin böyle bir ses yaptığını ilk defa görüyorum. Duyuyordum bunu. Merak ediyordum. Çok güzel bir şeymiş. Şeyi anlatayım. %80 çelik gövde. Bak burasını kaçırma, çok önemli bir şey. %80 diyor. çelik gövde. Yarı Volvo mu? Yani Volvo alık karışımlı Tabii bir araba yani mı? evet yani ben Volvo'larda mesela Neden ölüm yok herkes diyor ya Volvo? bence bunda da o şey Allah ileride göstermesin yani tabii 5-10 ya. yıl sonra Sanyong'larda da bu reklam olarak kullanılacağını düşünüyorum.
Ya sen Sanyong'u öyle bir sevmişsin ki. Güney Kore fanıyım. Sen kendin için ben bir daha bu arabayı değiştirmeyeceğim. Ayşe'nin böyle bir şeyi varmış. Tabii ki de annesi inanmıyormuş da. Yani çok sık araba değiştirdiğim için bu arabayı aldığımda ilk söylediğim şey aileme. Ben gerçekten bu arabaya çok uzun süre bineceğim ve değiştirmeyeceğim dedim. İnanmadılar. Zaman gösterecek ama gerçekten arabanın dış görüntüsü, içi, kullanırken bana sağladığı kolaylık, Evet. Rahatlık. rahatlık benim için Bu şu an müzik sesini mükemmel. duymadan artık da binemem, ben arabaya alıştım da. Yani evet, Ya o da gece eve geç geldim, mesela mahalledekiler rahatsız küçük olmuyor mu? çocuklar arabanın yanından geçiyorlar. Arabaya bir açıyorum, sesi duyuyorlar, kitleniyorlar. Bir süre uzaktan herkes izliyor. Kapatabiliyorsun onu değil mi? Sesi. Sesi kapatamıyorsun galiba. Onu hiç Ne kurcalamadım. Şu an hoşuma gidiyor. Ya aynen ama şimdi benim de evin önünde yatarken gelip bir tane Evet. rahatsız edici olabilir, Evet. başkaları için konuşuyorum. Allah'tan komşularım çok iyi insanlar. Sesi değiştirebiliyor musun? Yok, ses değiştirme. Onlarla ilgili bayide alırken hiç öyle bir şey söylemediler. Sanyong 2005 yani Windows 98 gibi bundan sonra Evet, da evet. hafızamızda. Belki araca diyelim ki yeni bir güncelleme geldi. Yeni Evet. bir özelliğini değiştirdiler. Evet. Bayiye gidiyorsun, hemen güncellemeni yapıyorlar. Aynen. Yani yıl 2027 de olsa, Toplarda 2030 da olsa. çok problem çıkıyor. Onlar da gidip Evet, yaptırıyorsun. sık sık güncelleme. Buna uzaktan güncelleme atamıyorlar ama değil mi? Gitmen gerekiyor. Yok, tabii ki de evet, gitmen gerekiyor. Hay Allah. Bir de şeyi soracağım sana. Bakımları nasıl dediler sana bunun? Bakımları ne kadar da bir? Bakımları yine aynı normal araçlardaki gibi kilometre 10.000 kilometreyi doldurduğunda ve bir yılı tamamladığında bakıma çağırıyorlar seni ama söyledikleri şey şu: hani bakım çok kısa sürüyor, bakımda çok fazla uğraşacağımız bir şey yok, içinde motor olmadığı için, çoğu aksan olmadığı için. Bir de şey var. Arabanın kapısı açıkken hareket etmiyor. Biliyor muydun? Evet. Aferin. Ama kaçırmışsın. Dersime çalıştım. Çalışmışsın ama anlatamıyorum belki. Anlatırken unuttum, onu söylemeyi Çok unuttum. fazla detay var. Çok fazla şey var. Ondan dolayı unutuluyor yani. Şimdi ne diyorduk? Ya bu ne renk? Latte beji. Latte beji. Cappuccino diyenlere alınıyorum. Ben kremle sarıyı aynı görüyorum. Latte beji. Bej ne? Bilmiyorum. Yavru ağzı ne bilmiyorum. İşte bej kahverenginin açık bir tonu. Tamam. Kahverengi Tamam, ailesinden, yakın. kahverengilerden. Şimdi senin üstündekiyle aynı renk mi? Evet, Seninki bir tık açık mı? benimkiyle aynıya yakın. Ama Evet, yakın. renk körleri Ben bunu buna- anlayamaz. Ben buna nardo gri derim ya. Ama denmez. Denmez. Şeymiş. Latte bejiymiş. Latte beji ilk duyduğum bir renk. Neler neler duymadık ama. Bu renk de benim çok hoşuma gitmedi değil. Yalan yok. İlk gördüm ben bu rengi. Bu arabada ilk galiba. Başka bir arabada yok bu renk. Lansman rengi bu. Zaten Ama siyahı bu ve beyazı da, olmalıydı yani bence. normalde beyaz arabalar çok gösterişli olmaz. Torres'in beyazı da çok gösterişli. Şu nardosu da çok güzel bunun. Bunun jantları 20 mi? Evet, 20 inç. Jantları Kristal da bayağı jant. bir elektrikli arabaya göre büyük, güzel jantlar. Muhtemelen alaşımlı ve ağırlığı almış bir janttır diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir jant çünkü. Ya bir de şeyi sormak istiyorum. Lastikle ilgili sana bakımlarda nasıl bir şey söylerler? Mesela Tesla'larda lastik değişim olayı vardır. Sol ön lastik, sağ arkadadır. 4x4'te öyle mesela atıyorum. Bölüm gibi kombinasyonlar var. Sende de öyle bir kombinasyon var mı? Bakımlarda bu lastiklerin yerleri değişiyor mu? Bununla ilgili bir bilgi verdiler mi sana? Sadece şunu söylediler, lastik olarak hani tercih ettiğinizde bu markanın haricinde Michelin'i tercih edin. Yani yanakları ince lastik kullanın dediler. Bu biraz size sıkıntı doğurabilir. 45 yanak arkadaşlar. Ama evet, bu araçtaki konforu alabilmek için ince yanaklı bir lastik kullanmamız gerektiğini söylediler. 245-45-20 R. Nexen lastik. Yani Ama o Tesla'larda Firmanın anlattığın olaya benzer bir şey. Evet. belki gittiklerinde bakımda söylenmedi. kendileri bunu yapıyor olabilir. Evet, evet. Bize anlatıp söylemek istediğin bir şey var mı? Bak arkadaşlar, bu arabada sunroof var. Cam tavan yok. Ben gerçekten söylüyorum. Çok sunroof ve cam tavan seven bir adam değilim. Sunroof benim daha çok hoşuma gider. Ya abi kabriyo araba o zaman, anladın mı? Yani cam tavan olmasını gerektirecek bir şey bence yok.
Ya şöyle... Bana bu yeterli. Şimdi Koreliler güvenlik önlemlerine çok takıntılılar. Cam tavandan dolayı da can kayıpları yaşanabildiği için. Hangi yani, Kore? Kim Güney Jong-un Kore. mu? Güney Kore. Kuzey zaten mümkün değil kuzeyden bir şey satın Aynen almanız. işte. Koreliler buna çok takıntılı oldukları için çok cam tavan tercih etmiyorlar. Hyundai de yeni cam tavana geçmeye başladı mesela. O da hep sunroof kullanıyordu. Evet, eskiden o Ford da Güney da böyleydi, Kore yoktu. markası. Yani geniş araçlarda kesinlikle cam tavan aracın aydınlık gözükmesi için bence güzel bir şey. Yağmurlu günlerde de keyif veren bir şey. Yani Cam tavan daha güzel görünüyor. yağmur yağarken ve gece yıldızları seyrederken gerçekten güzel olabilir ama o kadar problemleri var ki cam tavanların. Doğru. Sunroofların o kadar yok. Cam tavanlar yandan geldiği için kanallar hep tıkanıyor. Yanlarını plastik Evet. yapıyorlar, çatlıyor. Ben hani bu araç sektörünün içinde olduğum için o kadar kaliteli markaların o kadar büyük problemlerle uğraştığını görüyorum. O yüzden dolayı benim tercih sebebime göre biraz daha Ve düşüyor neden ama geliştirmiyorlar? Aslında her şeyin bir çözümü bulunabilir. para kazanmak için. Amaç para kazanmak değil mi Doğru, zaten? Satarken kazanmıyor. Evet. Parçasından kazanıyor. Doğru. Bu arabanın önünde de bir kamera var. Evet. Arkasında da bir kamera var. 360 derece 360 kamera var. bu arabada mevcutmuş. bu Bagajı arada. gösterelim mi? Evet, hadi gelin bir bagaja bakalım. 840 litre bagaj kapasitemiz var. 840 40 litre. litre. İddialı bir seviye Evet yani bu. bagaj olarak gerçekten çok şey. ELK var mı? Elektrikli Evet. bagaj. Hı hı, evet. Bagajın açma yeri de eski jip tarzı yapmışlar. Evet. Çok öyle güzel. bir şey. Pandizotumuz alınabilir, çıkabilir ve katlanabilir Evet. pandizotlardan. Burada bir bagaj havuzumuz var. Bunu sana hediye etmişlerdir herhalde. Tabii. Paspaslar ve havuz Burada hediye. kullanılmamış şeyler var. Bir de burada bir seyahat çantası gibi çanta Yok, var. o şarj Bu çanta. şarj çantası sanırım diyecektim. Bir de Ayşe de benim gibi tenis oynuyor galiba. Sever Artık misin tenis? evet çok severim tenis oynamayı da ayağımdan dolayı şu anda oynayamıyorum. Ne oldu? Kıkırdak lezyonu var ayak bileğimde. Neyse O yüzden- düzel de oynarız. Aynen inşallah. Koltukları katladığımızda bagaj kapasitemiz 1600 litreye çıkıyor. 2 katına. Evet, ev Ne taşıyabiliriz. diyorsun ya? Nakliyatçılara rakibim. Ballıpınar'a kampa bile gidersin bundan. Tabii. Aha şunu da söyleyeyim. İyi. En önemli şeylerden Hadi birini bakalım. anlatıyordum. Bak. Diyelim ki kampa gittiniz. Araç zaten kamp için çok uygun olarak tasarlanmış. Bununla kamptaki herhangi bir şeyinizi şarj edebiliyorsunuz. Herhangi işte elektrikli her aletinizi Nasıl kampta yani? şarj edebiliyorsunuz. Kampa gittiniz. Kampta diyelim ki aracın içine koltukları kapattığında bir yatak sığdırabiliyorsun. Yatağa koydunuz ve klimanın çalışmasını istiyorsunuz. Ortam sıcak. Evet. Tüm gece klimayı 12 saat çalıştırdığında %8 şarj yiyor. Ne diyorsun ya? Tesla'da da o şarj kapasitesinin %10 olduğunu söylüyorlar ve çok güzel bir şey bu. Hani sabaha kadar ısınıp da %10 kayıp, yani Çok iyi. çok iyi. Şimdi bizim yakın zamanda videomuz gelecek. Tesla ile kampa gideceğim ben. Bakalım orada göreceğiz. Sabaha kadar ne kadar gitti. Hani biraz daha yaza gelirse belki arabayı çalıştırmadan, ama klima soğuk yaparız bu sefer de, hava Evet. olsun diye açabiliriz. Orada Tesla'nınkini net bir şekilde görürüz. Eğer sen de bir kamp yaparsan sen de net bir şekilde Evet ben de deneyimlemek görürsen. istiyorum. Evet, çok güzel olur. Bak şimdi o kafaların arkasındaki çıkıntılar ceket asmak için mi? Yok tablet için yapmışlar Ne diyorsun orayı. ya? Çocukları da düşünmüş Sanyon. Aynen. Sanyong. Ayşe komisyon alıyor Sanyong'dan. Kestik. arabaya bindiği için. Yok ben gerçekten arabamı seviyorum. Yani sevdiğim şeyleri Ya çok- övmeyi severim. Sevmediğim şeyleri de yermeyi severim. Gerçek hayatın içinden Evet. kesitler mi diyorsun? Şimdi ben mesela bu arabanın de gerçekten çok hoşuma gitti. Şu arka tarafını da çok güzel yapmışlar arabanın. Hani şu çıkıntılar sanki bunun içinde bir yedek lastik var havası Lastik veriyor. Evet. Tasarım olarak gerçekten güzel çalışmışlar. Eskiden benim için Jeep Opel Frontera her neyse işte oydu. Opel'in Jeep'iydi. Arkasında lastik olan Jeep'ler benim için Jeep'ti. Diğerleri değildi. Evet. Ama artık bunlar üretildi. Bilmiyorum, bu arabanın detayları da çok güzel. Stopları da çok hoş duruyor. Evet.
Tasarım olarak gerçekten güzel. Ya kimileri kaba buluyor. Yani BYD mesela bana dediler ki BYD'yi neden tercih etmedin? Tam bayan arabası diye. Ben bu arada BYD'yi de kullandım. Denedim. Yani tam kadın arabası, tam erkek arabası diye ayrımcıları ben gerçekten sevmiyorum. Pozitif ayrımcılığa hayır. Kadınlar hep daha üstündür. Bu da bir feminist bir yaklaşım oldu sanırsam da. Evet ama yani gerçekten bunun sessizliği ve bunun iç aksan kalitesi bence BYD'de yok. Ben de beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Alalım. Ben bayiyle görüşürüm. Ben benzinlisini istiyorum ama. Evet. Ya biz hiçbir arabaya binemiyoruz ki, binemeyiz. Yani ben değişiyor benim ama gerçekten çok güzel bir araba. Gerçekten çok beğendim. Mesela şeyi deneyimlemedik şu anda. Benzinlisini çekeceğiz gazı onu. hiç köklemedik. Sport modunda bir kalkış denemesi yapacağız. Sıkı tutunun. Gayet iyi. Gayet hoş. Şurada da arabanın... Wow. Çok iyi, Biraz. çok. Güzel. Arabanın virajları da gerçekten çok güzel. Evet. Motoru da çok güzel. Bir S-Plate diyemeyiz. Bir Taycan diyemeyiz ama kalkış kendine göre gerçekten çok iyi. Sport modda da araba hep bir tepkime, hep bir bekliyor yani, hissettiriyor böyle. Bunu tabi Sport, Comfort, Eco, yani Eco modu muhtemelen Şehir içi. evet, yani Comfort modunda da bir denemek istiyorum. Yani Comfort modunda benim için iyi olabilir. Ama arabanın gerçekten viraj, dönüş hızına rağmen çok hissettirmiyor. CarPlay'i kablolu yapmış. Başka gördüğün eksik var mı Ayşe? Hani virajdır, bilmem nedir, kullanım açısıdır, uzun yoldur, var mı? Bu arada Yenice yolunu biliyor musun bilmiyorum ama aşırı virajlı bir yol. Ve ben tüm virajlara, yani trafiğin olmayacağını bildiğim bir saatte çok sert bir şekilde girdim. Hani bazı arabalarda olur ya, böyle bir hafif havalanma hissedersin lastiklerin diğer tarafını. Bunda kesinlikle o yok. Maşallah. O yönden hoşuma gitti. Neyse, mesela ben Ayşe'ye arabayı kullandırmayacağız. Yenice'ye giderken anladık onu. Agacım. Uyarıyı kaldırmıştık. Niye tekrardan geldi? İşte mesela bu da bir eksi olabilir. Evet. En güzel özelliklerden bir tanesini Ayşe şimdi açıklıyor. Şöyle diyelim ki evinizde hayvanınız var ya da Bahçenizde evet, veya sokakta. Aynen, bıraktınız aracı bir yere ve hayvanı uzaklaştırdınız ama tekrar girme ihtimalleri var maalesef. Buradan onu kontrol edebiliyorsunuz ya da etrafta demir bir şey var mı, yani park ettiniz, bir şey kaçtı, bir şey olabilir. Buradan da güvenli olup olmadığını etrafı kontrol edebiliyoruz. Bu da çok güzel özelliklerden bir tanesi ve harikaymış. Ben çok sevdim. Bu arka koltuk uyku modu ne? Diyelim ki arkada çocuğunuz uyudu ya da aile fertlerinden ama biri uyudu. Ama bir müzik çalıyor, uzun Evet, yollusu. müzik çalıyor ve sen o müziği dinlemek istiyorsun, arkaya vermemek istiyorsun. Arka koltuk uyku modunu açtığında arka tarafı tamamen sessizleştiriyor. Sadece öne müzik dağılımını sağlıyor. Çok iyi ya. Güzel bir ses sistemi ayarlamışlar burada da. Direksiyon ısıtmalı. Koltuklar ısıtmalı ve soğutmalı. Soğutma da var mı koltuklarda? Ön koltuklarda soğutma var. Ya. Arka koltuklarda sadece ısıtma Beni var. kalbimden vuran en derin özellik bu oldu. Gerçekten çok hoş. Peki direksiyon soğutma var mı? Direksiyon soğutma yok, sadece ısıtma Benim var. ellerim çok terliyor. Elleri terleyenler için direksiyon soğutma efsane bir şey. Evet. Ya bence deri koltuk kullanılan arabalarda, bu araç da deri koltuklu, soğutma çok önemli. Evet, yazın insanı mahveder. Soğutmaları açıyorum. Gayet ısınığım zaten. 21 derece gösteriyor dışarısına. Evet, şu an bak hemen etki ediyor. Yani ısıtma da soğutma da hemen etki ediyor. Kapat. Kapatayım mı? Çok mu soğuk oldu? Bak burada patron modu var. Patron modu var koltukta. Evet. Çok iyi ya. Ya fiyat performans ürünü. Kesinlikle fiyat performans ürünü. Kesinlikle. Ben çok beğendim. Ya ben şahsen şu an şaşkınım. Bu kadar özelliğe, bu kadar kaliteye, bu paraya bu aracı aldım. Yapma ya. Evet. Ben de çok şaşkınım. Yani aradığınız her şey var arabada. Bu arada hani soğutma, ısıtma, direksiyon ısıtması. Hani bakın, eski Sanyok'larla karıştırmayın. Gerçekten yenideki kalite gerçekten çok kaliteli. Malzeme kalitesi falan gerçekten çok güzel. Ben benzininde de bunu hissetmiştim. Bunda da hissettim.
çok da hoşuma gitti. Çok beğendim yani. Ya mesela hafta sonu ben Assos'a gittim. Hiç Evet. yorulmadan sürekli hız sabitleyiciyi açtım. Adaptif rahat, hız, evet. cruise kontrolle. Aynen, kızlarla sohbet ede sadece direksiyon bendeydi. Zaten şerit takibi de açık. Evet. Yani korkmadan öndeki araca göre de hızını ayarlıyor. Araç hızlanırsa seni belirlediğin hız limitine kadar oraya kadar hızlandırıyor. Araç yavaşladığında seni de yavaşlatıyor. Tabelaları okuyup tabeladaki Evet. hıza göre yavaşlıyor ve artıyor. Evet, yani güvenlik önlemleri, seni rahat bir yolculuk sağlaması. Çok Bence güzel çok özellikleri var yani. Ha, bunun üstüne ek bir şey ne eklenebilir diye Ya, sorsam gelmiyor aklıma bir şey. buna direksiyon bunlar. soğutma koyarsın. Evet, Arka olabilir. koltuklara ısıtma soğutma koyarsın. Isıtma var galiba. Isıtma var, soğutma yok arkada. koyabilirsin. Evet. Bir kat daha koyabilirsin araba üstüne. Onu da yapıyorlar bu arada. Ne Bunların diyorsun üstüne ya? çadır falan kuruyorlar. Evet, öyle videolar görmüştüm. Ha, kamping hesabı. Sen de seviyor musun kamp? Ya seviyorum ya. Biz Ben ailecek de aşığım herhalde ya. seviyoruz Ben yani. kamp aşığıyım herhalde ya. Hani karavanla ömür boyu yaşayabilirim gibi geliyor Ya bana. mesela çok gariptir. Bizimkinler hani karavan hayatı istiyorlar. Şu anda o hayata geçemediler ama mesela şeyi de seviyor babam. Annemle ikisi motorla çıksınlar uzun yola. İşte karavanla Evet. hep biz gezelim, edelim. Motor Ama olayı da çok başka, çok keyifli, çok güzel. Yalnız araba yani çok güzel bir arabaymış. Güle güle kullan, ben de çok beğendim. teşekkür ederim. Daha Gerçekten güzelleri şaka senin değil. olsun. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Çok incisin. Ayşe bir mesaj göndermek istiyormuş. Anne, seni seviyorum. Burak Yılmaz, 2. Ayşe Avcı. Bundan sonra hafızaları kazınsın. Ama yanlış yaptım. Anne diye bir bağırman lazımdı böyle. Ya yapamadım işte. El vermedi. Aracın süspansiyonu gerçekten çok güzel. Hissiyatı da güzel. Benim hoşuma gitti. Yakın zamanda bu arabayla ilgili şey çekeceğiz arkadaşlar. Benzinlisiyle arasında kıyas videosu çekeceğiz. Bir de ben Tesla ile bunun kıyas videosunu çekmek istiyorum. Daha önce Tesla kullandın mı Ayşe? Tesla kullanmadım ama işte yurt dışındayken bu arada yurt dışında taksiler Tesla. İşte orada ekonomik araba olarak geçtiği için Evet, o. evet, aynen öyle. Oradayken binmiştim. Yani arkaya 3 kişi binmemize rağmen sıkışmıştık. Mesela benim aracıma 4 kişi bindiğinde rahatlıkla oturabiliyorlar arkada. Evet. Çok güzel. Ya da çok uzun boylu biri bindiğinde tavan mesafesi çok rahat oturabiliyor. Bu çok güzelmiş. Bu koltuğun şey olmasına rağmen Ben biraz yüksekte kullanıyorum. Biraz yok yüksekte de şu an çok senin ona rağmen ne kadar yüksekte olmasına Evet. rağmen çok iyi. Ya tepkiler falan da çok iyi. Ayşe de memnun. Sanyong da Alan memnun Ayşe'den. Sahan memnun, aynen. Ha, şarj olayını hiç şey yapmadım. Evet, söylemedim. önemli. Ne kadar da şarj oluyor. Evet, şimdi evlerde AC şarj olduğu için evde 24 yani %20'de takarsan 24 saatte fulleniyor ama daha da düşükte takarsan %80'den sonrası daha yavaş şarj Evet. olduğu için daha uzun sürebiliyor. DC'lerde. DC'lerde tutarı söyleyeyim mi? DC'de fullleme tutarını. 500 liraya fullledim %20'deki aracımı. Ne diyorsun ya? 500 lira. Yani kilovatı 9 TL'ye denk geliyor. 9.9 mu ne yazıyordu? Lumical'da 8.75 en uygun Lumical diye biliyorum. Hızlı olabilir. dolduruyor, bandırmada var. İşte Opet'te. biz Çanakkale'de Siemens'inkinde doldurmuştuk. Orenco'da. Ama yani fiyat olarak mesela bununla ilgili hiç anlatmamışlardı. Kaç kilometre gitti? 500 TL'ye. 500 TL'ye ne kadar gitti? Ya şöyle sırf şehir dışı gitmedik yani işte Assos, Bozcaada vesaire gezdik ama şehir içinde Çanakkale merkezde de çok kullandım. 500'e yakın 500 kilometre yaptım. 1 TL. Ortalama 1 TL yakıyor. Dışarıda evde yaptığınızda bu 35-40 kuruşa falan tekabül eder. Tabii evde 150. 150 liraya depoyu fulluyorsun diyorsun ya? evde. Ya biraz yavaş oluyor ama şöyle beni rahatsız etmiyor. Dediğim gibi ek bir aracımız olduğu için hiç beni rahatsız etmiyor. Diğer konuda. aracın ne Ayşe? Diğer aracımızda annemin aracı var. Hyundai Kona. Onu kullanıyoruz. Kona. Güzel Evet, araba. Hyundai Çok Kona. aldık sattık Evet. ve elimizde de durmuyor. Bayağı da yakıt olarak Ya da güzel, evet, biz keyifli de bir çok araba uzun olduğunu süredir söylüyorlar. annem onu kullanıyor. Güzel bir araba, güzel bir video oldu.
daha fazla bilgileri şu an aktarmaya devam edeceğiz. Geldik, turumuzu yaptık. Arabanın kullanımı da gayet güzel. Her şey güzel.